Herkese merhaba. Bugün çok özel bir otobüs modeliyle birlikteyiz. Setra 411 HD Top Class olarak geçiyor. Top Class, Setra ürün gamındaki en üst düzeydeki otobüslerken bu otobüs daha da üst. Çünkü çok özel donanımlara sahip, özel olarak dizayn edilmiş, toplantı odasından tutun mutfağına, tuvaletine vesaire her şey mevcut olan çok özel bir tur otobüsü. Özel toplantılar için kullanılıyor. Müthiş konforlu. Size zaten sürüşünde bunları anlatacağız. Ondan öncesinde Setra'nın şöyle bir genel markasından, bir geçmişinden bahsetmek istiyorum. Setra aslında çok eski bir firma. Kökleri 1800'lü yılların sonuna dayanıyor. Hemen 1893 civarı olması lazım. Ve de Karl Kaspörer tarafından kurulmuş bir firma. Bu arada Kaspörer böyle okunmuyor. Almanca'da çok değişik bir okunması var. Kaspörer. Tam ben çözemedim. O yüzden anam babam usulü, tam Türk usulü Kaspörer diye okuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Firma ilk olarak böyle basit otobüsler yapıyor. Ayrıca bu Kaspörer kendisi abileri, kardeşleri, ailesi bir gemi yapan firma. Oradan kendisi otobüsçülüğe evriliyor. Uzunca bir süre bu şekilde ticari araçlar, otobüsler üreten firma daha sonrasında oğulları tarafından geliştiriliyor. 2 adet oğlu var. Birisi yine kendi ismini taşıyan Karl Kaspörer, ikincisi de Otto Kaspörer. 1951 yılında kendileri bir otobüs tasarlıyorlar. Devrim yaratan bir otobüs. Daha sonrasında 1995 yılından itibaren Mercedes'in de dahil olduğu Daimler otobüs departmanı bünyesinde yer alan bir marka. Otobüsümüz ise sadece 10 metre civarında bir uzunluğa sahip. Bunun bir amacı var açıkçası. Biliyorsunuz Avrupa'nın bu tarihi yerleri oldukça dardır. Avrupa'nın geneli zaten bu şekildedir. Eski bir yapılaşma olduğu için. İşte buralara daha rahat girip çıkma sağlayabilmek için, daha manevrası kuvvetli bir otobüs sağlayabilmek için özellikle bu tur otobüsü geliştiriliyor Setra tarafından. Setra'nın en kısa otobüsü. Şimdi aracın boyuna bir bakalım. Hemen yanına bir geçelim bakın. Sanki böyle uzun minibüslere bile benziyor. Şehir içinde kullanılan. Zaten özellikle bu şekilde yapılmış dediğimiz gibi. Hem önden bir girişi var hem de ortadan bir girişi var. Tasarım özellikleri gerçekten de çok güzel otobüsün. Hem modern ve 2000'li yılların ortalarına ait modeller bunlar. Arı gibi olan aynaları, günümüzde de fazlasıyla kullanılan detaylar bunlar. Setra adının da anlamından bahsetmekte fayda var. Setra'nın çıkış noktası 1951 yılında böyle günümüzdeki bütün otobüslerin sahip olduğu yapıya kavuşmasına neden olan markadır kendisi. İşte bu Setra'da aslında. Tam bütünleşik bir gövde tasarımı yapılıyor. Aynen zamanında otomobillerde yapıldığı gibi o otobüslere uygulanıyor. Hem bu sayede daha sağlam, burkulması az, daha rigid bir yapı elde ediliyor. İşte Setra'nın da kelime anlamı, daha doğrusu daha farklı bir böyle bir uzun bir kelime, bir Almanca kelime, aynen onun bir nevi kısaltılmış olarak, isim olarak türetiliyor ve Setra adı da işte bu şekilde doğmuş oluyor. Aracımızın içine sürüşünde anlatacağız. Çünkü bu özelliklerini sürüş sırasında anlatmak çok daha mantıklı. O konforla, o keyifle, motor sesiyle, retarder sesiyle. Ama motor sesini de burada bir dinlemekte fayda var. Hem motorun da özelliklerini daha net bir şekilde anlatmış oluruz. O yüzden şimdi gelin arka tarafa bir geçelim. Motor kaputumuzu açalım. Buna basıyoruz. Şuradan şöyle hop. Evet. Bu şekilde. Şimdi isterseniz şu motorun sesini bir dinleyelim. Şuraya basmamız gerekiyor. Motorumuzun sesini dinledik. 303 V8 veya 302'nin sıralı altısından farklı ama bu zaten özellikle böyle. Neden? Bu motorların daha sessiz çalışması, kabine daha az ses vermesi istendiği için bu şekilde. Hemen özelliklerinden bahsedelim. V6 bir motorumuz var dediğimiz gibi. Turbo beslemeye sahip ve de 408 PS güce sahip. 12 litrelik bir motor. Onu da belirtelim. Büyük bir motor aslında. Ve de tam 1900 Nm torka sahip. Gayet de güzel götürüyor. Çok da sessiz. Şimdi zaten biraz sonra sürüşüne başlayacağız. Onun da özelliklerinden bahsedeceğiz size. Kodunu da söyleyelim. OM501 bu motorun kodu. Ve de Mercedes'in motoru.
Sürüşümüze başladık. Direksiyonda Mehmet Kaptan var. Mehmet Kaptan merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu mükemmel otobüsü de test etme fırsatımız oldu. Bu açıdan hem sana hem Bektaşlar Turizm'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Böyle ederiz. güzel, harika bir otobüsü bizlerle paylaştılar. Çok böyle süzülerek gidiyoruz. Çok sessiz bir otobüs. Bu Evet. işin piri Mehmet Kaptan, anlatsın bakalım şöyle kabaca bir. Aracımız Setra serisinin S411 serisi olup Mini adlandırdığımız serisinden 417 serisinin minik haline getirilmiş aracı. Sadece motor aksamımızda 8 silindir olmayıp V6 motor bulunmaktadır. Konsol kısmı 417 Setra'larla aynıdır. Hiçbir değişiklik Bütün yoktur. 400 serisi aynı yani sonuç Aynı olarak. seri olarak geliyorlar. Burada dikkatimi çekiyor. Vites topuzu otomobillerinkinden farksız. Öyle 303'te 302'de nasıl alışmıştık? Evet, konsola alınmış halat sistemiyle Aynen. çalışan vites dediğimiz 6 ileri olan vitesimiz. Bir de şoför koltuğu Recaro marka. Biliyorsunuz Recaro bu spor koltukları üreten çok ünlü bir markadır. ...90'lı yılların başında bir Avrupa gezimi olmuştu. Gerçekleştirdiğimiz turu ülkeler arasında otobüsle gerçekleştirdik. Ve Setra vardı. O zaman Türkiye'de Setra falan yok. Yani işte bahsettiğim yıl 1992 idi hatırladığım Evet. kadar. Ben 14-15 yaş civarındaydım. Ve de bize böyle bir Alman şoförü olan, hatta ismi de Hans'tı, tam böyle Alman. Evet. Öyle bir şoförü vardı. Bindiğim zaman ne kadar konforlu bir otobüs demiştim. Sizin garajda bir tane daha var o otobüs. Sanıyorum Evet. o otobüs. Onlar 215 serisi diye hatırlıyorum ben Büyük de. ihtimalle 215 serisiydi ve inanılmaz bir şekilde konfor hissetmiştim. Çok ciddi yollar kat ettik. Yani 2-3 bin kilometre, belki 3-4 bin kilometre Evet. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri arasında. Yani dedim ne kadar güzel bir markaymış bu, ne kadar muhteşem bir konforu varmış demiştim. Hatta Kaspörer yazıyordu, ben yine yanlış telaffuz ediyorum. Öyle de bir ismi vardı, hatta Setra Kaspörer. İşte kurucusunun adı. Günümüzde de bu arada Kaspörer'in mesela trailerleri var bir Türk firmasında, Tırsan'da. Ayrıca aile şirketi olarak kar küreme makineleri üretiyorlar. Ama Evet. işte otobüs departmanı da bir Mercedes'in, Daimler'in himayesi altında şu an devam ediyor. Yani bu otobüs 2000'li yılların ortasına ait bir otobüs ve 95 yılından itibaren Mercedes'te olduğu düşünürse Mercedes özellikleri olan bir otobüs. Zaten motoru, şanzımanı, birçok bu tip aktarma organları özellikle Mercedes, ama karoserini Setra yapıyor. Ve bu otobüs onların da çok üstünde bir otobüs. Çünkü yalıtımından tutun aktarma organlarının daha sessiz olmasına vesairesine birçok şeyi, titreşime Evet. bu araçta özellikle dikkat edeceğiz. Çünkü top class olarak adlandırılan en üst seviye Setra bu. Daha da üst bir seviyede içine değiştirmişler. Arkada toplantı odası, biraz sonra hepsini göreceğiz. Mesela kaptan gidiyor şu anda, hiçbir şekilde motor sesi hissetmiyorum. Bir basabilir misin kaptan? Bir duymaya çalışalım. Normalde duyarız. Evet, şu anda hızlanıyorum. Motor sesi yok. Ben sadece çok hafif artan rüzgar sesi duyuyorum. Onu da artan diyemeyeceğim düzeyde. Müthiş Çok konforlu az bir bir şeyde çok lastik az bir sesi alabiliriz. İnsan arıyor şimdi. 303 testi yaptık, 302 testi yaptık. O böyle gürül gürül V8'in sıralı Evet. 6'da 302'nin böyle arıyorsunuz o şeyi, ama tabii bunda özellikle bunu yapmışlar. Neden? Amaç bu otobüsün çok daha konforlu ve sessiz olması. Şimdi bir rampaya geldik. Mehmet Kaptan, şurada bir kaptırıp geçelim istiyorsan. Şöyle bir arkadaki Tabii. sesi de dinleyelim. Tabii. Araçtaki sesi de, aracın çekişini de bir görelim hep beraber. Hemen güzel bir şekilde aldı, ben hissediyorum. Evet. Evet, gayet hızlanarak çıkıyoruz bu arada.
süspansiyonu çok geliştirilmiş bir araç. Evet. Bunlarda artık elektronik ventil var. Ses de çıkmıyor. Tıs pıs sesi de yok. Evet. Yol sürüşünde yolun eğimine göre kendini ayarlayan bir sisteme ait. Bu da sizin düz yolda gidiyormuş Evet. hissiyatinizi uyandırıyor. Su terazisi gibi yani sürekli Aynen, olarak aynen. Çok yoldaki güzel, şeyi çok güzel. sağlayan Evet, bir güzel sistem var. tespit. Aynen. Mercedesler sever zaten böyle sistemleri. Evet. Bu araç da sonuçta Mercedes'in daha da üst bir versiyonu. Setra'mızda bir de güzel bir özellik var. Dönemine göre güzel bir özellik. Mesela günümüzde Travego'larda, MAN'larda, bazı markalarda yine bu özellik var. Alçaltma, yükseltme olarak geçiyor. Bu alçaltma, yükseltmenin amacı da şu. Mesela bir otele giriliyor. Biraz hafif rampa ve bir yolda birazcık yükselti var. Oradan geçerken aracı yükseltmek, altını vurmamak için. Veya ne bileyim biraz arazili bir yer var. Girmek zorunda kalındı. Orada yükseltme, alçaltma işlemi kullanılabiliyor. Şimdi iniyoruz. Galiba retarder'ı sen Retarder'ı devreye çekiyoruz. soktun kaptan. Evet. Şöyle bakıyorum. İçeride retarder sesi yok. Ben motor sesini de, retarder sesini de, ventil sesini de duyamıyorum. Bu tabii fanatikler açısından kötü bir şey olsa da konforlu seyahat etmek isteyen insanlar açısından önemli bir şey. Ki ben şu an önde oturuyorum. Arka tarafların daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturduğum koltuk muavin koltuğu. Çok konforlu bir koltuk değil ama yine de çok güzel. Evet. Birçok kişi burada böyle ben şu koltuğa otursam diye böyle Aynen. ben olsam orada dediğine Aynen. eminim. Aynen. Böyle duyuyorum Katılıyorum. arkadaşlar. Öyle şey yaptığınızı. Çünkü dev gibi panoramik bir camımız var ve çok hoş hissettiriyor. Yavaş yavaş arka tarafa geçeceğim. İlk önce bir 3 numaraya oturayım. Tabii ki. Bu otobüslerde bizim artık bir geleneğimiz haline geldi. Malum en güzel yerdir. Mavin yerinden şöyle bir 3 numara yapayım ilk önce. Bakın bir de diz mesafesi de gerçekten hoş. Ki en ön birazcık sıkıntılıdır ona rağmen. Prizler mevcut, televizyonlar mevcut. Buraları ahşap yapmışlar. Koltuklar böyle harikulade güzel bir deri. Ve de tabii oldukça rahat. Şimdi tünele giriyoruz bakın. Motor sesi duymak için en güzel yerlerden bir tanesidir malum. Bu arada hemen tünelin sarhoşluğundan çıkıp şurada bakın şu oturma düzeni çok güzel bir otobüste. Çift taraflı. Bakar mısınız güzelliğe? Açın bilgisayarınızı koyun şurada tıkır 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 tıkır. Burada böyle bir özel bölme yapılmış. Ne demiştik? 11 sıralı normalde bu otobüsler. 411, 400 serisinin 11 sıralı koltuğu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koltuk var. 4 koltuk nereye gitti? 4 koltuk da arkada. Ona en son geçeceğiz. Burada tuvaletin de olduğu, lavabonun olduğu kısım ve üstünde de işte fax cihazı, telefon vesaire bu tip şeyler. Şöyle bakıyorum, tavan malzemesi bile ayrı güzel. Mutfağımız burada. Çok şık bir mutfak. Lavabo. Kendi granit malzemesinden burada lavabo kapağı da yapmışlar. Mikrodalga, kahve makinesi, kettle, çeşitli çekmeceler ve de esas fırını var bir şeyler pişirmek için. Aynı uçaklardaki gibi. Hemen şimdi arkaya geçiyorum ama geçmeden önce şurada çok rahat geldi. Evet gerçekten burası da çok güzel. Hatta şu tarafa geçeyim arkadaşlar bakın. Motor sesi burada daha belirgin tabii doğal olarak. Şimdi bir köprüye geldik. Dik bir köprü. Bir dik bir köprüde bir bakalım motor sesi buradan nasıl duyulacak. Evet arttı. Evet güzel gürül gürül geliyor. Ve de bakın dilatasyonlardan geçiyoruz. Hiç öyle bir aşırı sarsıntı yok gerçekten de. Şimdi bakın retarder sesine benzer bir sesimiz geldi. Kaptan retarder kullandın mı? Heh. Geldi. Evet. Buradan çok güzel oluyor. Önden almıyor. Buradan mükemmel oluyor. Evet, retarder'ımızı da duyduk arkadaşlar. O da ayrı güzel oldu. Hala geliyor ses. Şimdi buranın en güzel kısmına geldik. Hem toplantı odası, hem yatak odası, hem özel çalışma odası, yemek yeme odası. Artık ne derseniz her şey burada değerlendirilebilir. Ne dedik? Orada 7 sıra vardı. 8, 9, 10 ve 11. Koltukları daha rahat. Oturma hissi daha güzel. Motorun tam üstünde oturuyorum şu anda. Evet ne güzel sallanıyor. Tekne gibi vallahi. Tekne. Çok güzel, çok rahat. Bu da masamız. Burada da laptopunuzu açın, yemeğinizi yiyin, her şeyinizi yaparsınız. Burada onların çeşitli kumandaları, ışık kumandası, video kumandası demiş vesaire o tip şeyler. Bardaklıklar var. 2 tane orada. Şimdi ne dedik? Burayı yatak odası olarak bile kullanırsınız dedik. Daha şöyle yapayım, biraz uzatayım.
Evet, çok çok güzel, çok çok rahat. Uğultuyla gidiyorum. V6 motorun sesiyle böyle usul usul gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş, çok. Hiç inesim yok vallahi. Şununla atlayın gidin 7-8 saat yola hissettirmez bu otobüs. Bir de minderler koymuşlar. Burada minder gözleri var. Bakın böyle. Artık bunu yatak olarak kullanmak için mi yaptılar? Yoksa bilmiyorum ama bu kayar, deriye sürtüyor. Böyle iki taraf içinde çeşitli aksesuarlar mevcut. Evet. Bunu da yerine koyduk. Burası çok güzelmiş. Bir de gizlilik perdesi koymuşlar. Kapatıyorsunuz. Oh mis. İşte böyle bir yer ortaya çıkıyor. Toplantı odamız. 8 silindirin çalışma odası olabilir mesela. Bir yere gidiyoruz diyelim ki. Açarız burada fikirler üretiriz. Çok amaçlı bir odamız tam otobüsün arkasına yerleştirilmiş. Işıklandırmaları da çok güzel bakın böyle gizli ve de tavandaki bu kaliteli malzemeyle evet. Arkadaşlar şu anda girdik nasıl bir ses vardır kim bilir. Evet ama işte otobüs gerçekten fazla sessiz. O yüzden de bu zevki almak isteyen kişiler birazcık şikayetçi olabilirler. Ya ben retarder sesini duymak istiyordum. Ya ben işte V6'nın sesini daha çok duymak istiyordum diyebilirsiniz. Ama duymak isteyen kulak da duyuyor arkadaşlar. O yüzden onu da değerlendirin. Evet arkadaşlar, Setra 411 Top Class testimizi de burada tamamlıyoruz. Umarız beğenmişsinizdir aracımızı, videomuzu. Bunun için kaptanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bektaşlar Turizm'e de. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz.